Dünya üzerinde yaklaşık 165 milyon yıl yaşayan dinozorların yok olmasının sebebi gezegene çarpan devasa boyutlardaki bir göktaşıydı. Yaklaşık olarak 60-65 milyon yıl önce Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan bu göktaşı hemen hemen 10 kilometre çapındaydı. Yani Everest Dağı'ndan biraz daha büyüktü. Dünyanın kabuğuna çarptığında tepesi bugün uçakların uçtuğu seviyelerdeydi. Yaklaşık 180 bin kilometre hızla gezegene çarptığında en az 100 trilyon ton TNT'nin kuvvetiyle vurdu. Böyle bir çarpışma 1 milyar civarı nükleer bombanın enerjisine denkti. Göktaşı yer kabuğunu 40 kilometre kadar yararak mantoya girdi ve 180 kilometre çapında devasa bir krater yarattı. Bu göktaşı tıpkı Halley kuyruklu yıldızı gibi çarpmadan günler önce gökyüzünde gittikçe büyüyen ışıltılı bir küre gibi görülebilirdi. Çarptığı gün gökyüzünde ikinci bir güneş gibi kocaman görünürdü. Dünya atmosferine ilk çarptığında önündeki havayı şiddetle sıkıştırıp bir ışık parlaması yarattı. Güneşin 4-5 katı sıcaklığa ulaşıp alev aldı. Kabuğa çarptığında ikinci bir ışık parlaması yaratmıştı. Bu parlama hayvanların göz retinalarını yakacak düzeydeydi. Ses ışıktan daha yavaş olduğundan çarpmanın sesi dünyanın diğer bölgelerine saatler sonra ulaştı. Göktaşı dünyayı vurduğunda ortaya çıkan enerji yeryüzünün tramplen gibi sallanmasına yol açan korkunç bir şok dalgası yarattı. Dünyanın hemen her bölgesinde devasa büyüklükte depremler, sarsıntılar meydana geldi. Öyle ki ilk şok dalgalarında çarpma bölgesine yakın coğrafyalardaki hayvanların metrelerce yukarı yükselip ardından yere düşerek öldükleri veya yaralandıkları varsayılmaktadır. Depremler Atlas Okyanusu'nda 400 metre yüksekliğinde dev dalgalar, tsunamiler oluşturdu. Hint yanardağları depremler yüzünden daha da aktifleşti. Bu yanardağlar devam eden binlerce yıl boyunca püskürüp durarak atmosferi zehirlediler. Göktaşının çarptığı yüzlerce kilometrelik yerden gökyüzüne toz, toprak ve kayalar fırladı. Bunlardan bazıları atmosferi aşıp uzaya saçıldı. Yeryüzünün kaçış hızına ulaşamayanlar tekrar yeryüzüne korkunç bir sıcaklık ve hızla geri döndü. Yağmur gibi düşen bu küçük cam ve kaya öbekleri binlerce kilometre ötedeki hayvanların derilerini yaktı. Bu kayalar yere düşerken ısılarını atmosfere aktardılar ve tüm dünyada sıcaklıklar aniden korkunç düzeylere ulaştı. Ormanlar kendiliğinden alev aldı. Hayvanların birçoğu bu orman yangınlarında yanarak can verdi. Gökyüzü 1-2 saat içinde önce radyoaktif kırmızıya döndü, ardından yangınlardan gelen isle karardı. Olan bitenler yüzünden hava akımları alt üst oldu. Saatte 1000 kilometreye yakın hızla esen, kulakları sağır eden kasırgalar meydana geldi. İlk iki ışık parlaması ile birlikte meydana gelip sonra yeryüzüne ulaşan ses patlamaları hayvanların kulak zarlarını yırttı. Dinozorların belki de çoğunluğu bu çarpma gününde öldüler. Geriye kalanlar atmosferde asılı kalan is ve yıllar süren güneşsiz karanlık hava yüzünden oluşan soğuğa, nükleer kışa maruz kaldı. Karanlık yüzünden fotosentez yapamayan bitkiler, ağaçlar yok oldu. Besin zinciri domino etkisiyle çöktü. O korkunç çarpma gününü atlatan dinozorların çoğu da devam eden yıllarda yok oldu.